Bilimsel ilerlemeyle dinler zaman içinde yok mu olacaktır? Bilhassa 19. yüzyıl düşünürleri Marx gibi, Weber gibi, Durkheim gibi önemli düşünürler zaman içerisinde bilimin dinlerin yerini alacağını ya da rasyonel düşüncenin bazıları dinlerin yerini alacağını iddia ettiler ve dinlerin zaman içerisinde daha az referans verilen, zaman içerisinde de tamamen yok olan kurumlar olacağını düşündüler. Sadece onlar değil, örneğin Engels de zamanla bilimin açıklama gücünün artmasıyla beraber dine daha az ihtiyaç duyulacağını iddia etti. Bühner aynı şekilde her alandaki gelişmenin gitgide bilimi hakim kılacağını ve dinlerin geçersiz olacağını iddia etti. Tabi burada aslında bu görüşün boşlukların tanrısı fikrine dayandığını görüyoruz. Yani tanrı fikrinin doğada açıklayamadığımız güçleri açıklamak için kullanılan bir figür olduğunu, bir fenomen olduğunu iddia ediyor bu görüş. Zamanla açıklama gücümüz arttıkça Tanrı'ya ihtiyaç duymayacağımız ve Tanrı fikrinin geçersiz olacağı görüşüne dayalı bu görüş. Tabii bu sıkıntılı bir açıklama çünkü dini anlamda birçok insanın boşlukların tanrısı fikrine inanmadığını biliyoruz. Yani yağmurun bulutlarla ilişkisinin çözülmesi neticesinde insanlar demek ki Tanrı yağmuru yağdırmıyor gibi bir görüş benimsemiyorlar. Dolayısıyla boşlukların tanrısı gibi bir görüş zaten çoğu dindar tarafından benimsenmemekte. Nitekim zaman içerisinde insanların gerçekten de Batı Avrupa'da belli anlamda bir sekülerleşme yaşansa da dünya genelinde dinlerin düşünüldüğü gibi yok olmadığını, hatta bazı coğrafyalarda eskisinden daha da güçlü hale geldiğini, Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da ise her ne kadar sekülerleşme yaşansa da dindarlığın boyut değiştirdiğini görüyoruz. Bu anlamda World Values Survey'in, Pew'un yaptığı araştırmalar aslında bize Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da her ne kadar sekülerleşme yaşansa da insanların manevi arayışlarının devam ettiğini, bazı insanların New Age gibi dinlere de cevap aradığını, Tanrı fikrinin çoğu Batı Avrupa ülkesinde de hala var olduğunu, en azından bir spiritüel güç olarak Tanrı'ya inancın sürdüğünü görüyoruz. Bu anlamda insanların tamamen materyal değerlere yönelmediğini, maneviyat gibi postmateryal arayışlar içerisinde olduğunu da gözlemlemekteyiz. Bilimin dinlerin yerini alacağı görüşü elbette birçok açıdan problemli bir görüş. Çünkü bilimle din aynı soruları cevaplamamakta. Örneğin bilimcilikle ilgili videomuzda açıkladığımız gibi bilim, ahlak ve anlam konusunda çoğu zaman sessiz kalmakta. Nitekim insanlığın bilimde en çok ilerlediği, buna mukabil sekülerleşmenin en çok yaşandığı dönemde iki dünya savaşının yaşanması da aslında bilimin sanıldığı gibi her derde deva olmadığını, dinlerden kurtulmanın insanları çözüme ulaştırmayacağını, John Lennon'ın şarkısında söylediği gibi dinlerden arınmış bir dünyanın dünyayı cennete çevirmeyeceğini ziyadesiyle gösterdi diye düşünüyorum. İnsanlığın bilim konusunda ilerledikçe dinlerin yok olacağıyla ilgili izahın aslında tutarlı olmadığını gösteren bazı sosyolojik çalışmalar da var. Örneğin bunlardan bir tanesi Jerry Park'la Elaine Ackland tarafından gerçekleştiriliyor. Amerika'nın en prestijli 21 üniversitesinde bilim insanlarına din hakkında ne düşündükleri soruluyor. Ve bilim insanlarının çoğunluğu dinle bilim arasında bir çatışma olduğu izahının geçersiz olduğunu ifade ediyor ki tekrar ediyorum bu Amerika'nın en prestijli 21 üniversitesinde sorulan bir soru. Dinle bilim arasında çatışma olduğunu düşünen bilim insanlarının aile geçmişlerine bakıldığında bu insanların çoğunlukla seküler ailelerden geldiği görülüyor. Yani aslında henüz bilim insanı olmadan dine karşı belli bir yargısı olan insanların dinle bilim arasında çatışma olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Bu da aslında bir yerde bu görüşlerin bilimden öğrendikleriyle şekillenmediği, yalnız aileden gelen bir sosyalizasyonun sonucu olduğunu aslında göstermekte. Başka bir çalışmada Avrupa, Amerika ve Asya'da yapılan 8 ülkede gerçekleştirilen, Türkiye'de dahil olmak üzere bir çalışmada ise Batı Avrupa ülkelerinde gerçekten de bilim insanlarının toplumun geneline göre daha seküler olduğunu, yalnız bu trendin her yerde gerçek olmadığını görüyoruz. Örneğin Hong Kong, Tayvan, Hindistan ve Türkiye'de
bilim insanları en az halk kadar dindar. Hong Kong ve Tayvan'da ise bilim insanları halkın genelinden daha dindar. Dolayısıyla bilimle daha çok uğraşmak insanı sekülerleştirir fikrinin yanlışlandığını bu örneklerden görüyoruz. Bu önemli bir veri. Şunu da unutmamak lazım. Bilimin ilerlemesiyle beraber toplumların sekülerleşeceği izahı aslında Batı Avrupa'ya bakılarak oluşturulmuş bir izah. Tekrar Batı Avrupa'ya bakılarak bu izahın doğrulandığının düşünülmesi de aslında çok tutarlı, çok mantıklı değil. Çünkü zaten bu izah kendisi Batı Avrupa örneğinden yola çıkarak oluşturulduğu için tekrar Batı Avrupa'ya dönüp evet bu teori doğrulanıyor, sekülerleşme teorisi doğrulanıyor demek makul değil. Son olarak şunu da hatırlatmak gerekir. Modern bilimin ortaya çıkmasını sağlayan büyük dahilerin hemen hemen hepsi dindar bilim insanlarıdır. Robert Boyle gibi, Isaac Newton gibi ya da modern genetiğin kurucusu Mendel gibi. Nitekim günümüzde de hala dinle bilim arasında çatışma olduğunu düşünmeyen birçok bilim insanı vardır. Bu noktada bilimin insanı belli bir olgunluk seviyesine taşıyıp din gibi fenomenlerden uzaklaştırdığı görüşünün gerçekçi olmadığını hem örnekleriyle görüyoruz hem de böyle bir ortada felsefi, mantıksal bir gerekçe olmadığını da görüyoruz. Yani bilimin hangi kanunu insanları dinden uzaklaştırabilir ki? Çoğunlukla gördüğümüz insanların başka gerekçelerle dinden uzaklaşması ama bunu meşrulaştırırken bilime referans vermesi. Çünkü bilimin beraberinde getirdiği prestijden faydalanmak istemeleri. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Viktoryan dönemde o dönemin en önemli, yani o dönemle ilgili en önemli çalışmaları yapan Frank Turner'ın da bahsettiği gibi insanların dinden uzaklaşma nedeni temel olarak bilimsel veriler değil, kilisenin insanlar üzerindeki baskısını artırması. Ancak insanlar kilisenin baskısını artırması neticesinde dinden uzaklaşırken sanki bunun daha rasyonel bir gerekçeyle uzaklaşmış gibi savunulması için bilime referans verdiklerini görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bilimin sekülerleşmesiyle bilim yoluyla sekülerleşmenin farklı kavramlar olduğu. Yani aslında bizim gözlemlediğimiz hayatın, toplumun birçok alanında, birçok kurumunda gerçekleşen sekülerleşmenin bilime de yansımasının olduğu. Yani nasıl politikada artık dine daha az referans veriliyorsa, insanlar yöneticilerin Tanrı tarafından seçildiğini düşünmüyorlarsa, aynı şekilde bilimde de Tanrı'ya ve dini kurumlara daha az referans verilmeye başlanıyor. Bu yani genel sekülerleşmenin bilimdeki yansıması. Öte yandan insanların var olduğunu iddia ettikleri şey ise bilim yoluyla sekülerleşme. Yani bilimsel bilgimizin artmasının bizi sanki dinden uzaklaştırdığı yönünde bir görüş. Oysa bu görüşün ne sosyolojik olarak ne tarihsel olarak bir karşılığı yok.